Son zamanlarda birçok öğrencinin İngilizce öğrenme konusunda inanılmaz bir talebi olduğunu fark ettim. Enstitünün İngilizce dersine katılan öğrenciler de sık sık hem eğitmene hem de destek ekibine hangi kitabı almalıyım diye soruyorlar. Mükemmel ders kitapları var ama çok kötüleri de var. Peki ne yapmanız gerek? Online dersler, özel dersler ve video eğitimler arttıkça insanlar İngilizce öğrenme kitaplarını artık kendileri edinmeye başladı. Kurslarda kitaplar eskiden kurumlar tarafından verilirdi ve öğrencilerin kitap bulma sorunu olmazdı. Ancak artık herkes kendi kendine öğrenme yöntemini sıkça kullanıyor ve elimizin altında kitap olması çok işimize yarıyor. İngilizce öğrenme kitabı için tavsiyeler vermem gerekirse benim tavsiyem eğer yeni başlıyorsanız ilgi çekici kitaplar almanız. Görseli az olan kitapları tercih etmeyin. İngilizce öğrenme kitabı mutlaka görsele de yer vermeli. Ama çizgi roman gibi de olmamalı. Öğrenciler görseli seviyor diye kitabın tamamına görsel ekleyen kitaplar da var ve sakın onları almayın. 2 satır yazı, geri kalanı tamamen görselden oluşan kitapların inanın hiçbir faydası olmayacaktır. Kelime öğrenmek genellikle kartlar aracılığıyla yapılır ama kitaplar da kelime öğrenmek için iyi bir kaynaktır. Bir kitabı okurken öğrendiğiniz kelimeler işinize yarayacaktır. Bazı kitaplarda kaç kelime olduğu da yazıyor. Eğer böyle bir bilgi bulabilirseniz kelime sayısı fazla olan kitapları tercih edin. Özellikle sık kullanılan kelimeleri içeren bir kitap varsa onu da düşünmeden alın. Çünkü o kitabın hem maliyeti az hem de profesyoneller tarafından hazırlanmış olduğu anlamına gelir. İkinci tavsiyem ise her kitabın öğretme yöntemi ve seviyesi farklı. O yüzden İngilizce seviyenizin bir üstüne almalısınız. Eğer A2 seviyesindeyseniz C seviyesi bir kitap almak kafanızı karıştırır. Mevcut seviyeniz konusunda da şüpheliyseniz eğer kitabı biraz ayaküstü karıştırın. İçindeki konulara bakın ve kitabın hangi konuları öğrettiğine bakın. Hatta anlatımına da bakın çünkü bazı kitaplar gerçekten anlaşılması çok zor. Anlatımı zor olan kitaplar insanın enerjisini de yiyor ve öğrenmekten vazgeçiyorsunuz. İngilizce öğrenme konusunda hevesli olan insanların hevesini bu kitaplar maalesef kırabiliyor. Bunun tam aksine de içeriği çok kolay kitap alırsanız yine başınız belada olacaktır. Çünkü içeriği çok basit olan ve detaya girmeyen kitaplar tembelleşmenize neden olur. Bu yüzden size önerim ne zor ne de kolay bir kitap almanız. Kitabın zorluğu ve kolaylığını da kitabı karıştırarak anlayabilirsiniz. Üçüncü tavsiyem ise kitabı satın almadan önce aynı seviyedeki başka bir kitapla karşılaştırmak. Bir üst seviye ile de karşılaştırabilirsiniz ama aynı seviyede karşılaştırdığınızda konu başlıklarını da görebilirsiniz. Bu daha objektif bir kitap seçmenize yardımcı olur. Bazı kitaplar önemli konuları da atlayabiliyor. Böyle olunca da para verdiğiniz kitap bir işe yaramıyor. Hatta eksik konuyu öğrenmek için başka bir kitap almak zorunda kalıyorsunuz. Bu da gerçekten israf. Daha önce İngilizce öğrenmek için kitap alan arkadaşınıza da mutlaka danışın. İngilizce kursuna katılıyorsanız öğretmeninize de mutlaka danışın. Hatta tezgahtara da sorabilirsiniz. Çünkü onlar bu işte çok iyiler. Kitabın kapağını açmadan hangi konuları olduğunu bile size söyleyebiliyorlar. Hangi kitabın çok satıldığını, hangisinin müfredatının daha iyi olduğunu söyleyebilirler. Elinde kalan kitabı satmak için gereksizce öven tezgahtarlar da yok değil ama özellikle D&R gibi mağazalardan satın alırsanız satış kaygısı olmayan bir personel olacaktır. Bu tür mağazaların pahalı olduğunu da son olarak ekleyeyim. Dördüncü tavsiyem tasarruf edin. İkinci el kitap tasarruf açısından çok avantaj sağlar. Eğer önceki sahibi okulda yeni başlayan resim öğrencisi gibi boyamadıysa kitabı işinize yarayacaktır. Sonuçta bu bir test kitabı değil. Öğrenmeniz gereken konular var ve kitabın ikinci el veya yeni olmasının farkı yok. Ülkemizde de İngilizce öğrenme kitaplarının ikinci elini kolaylıkla bulabilirsiniz. Hatta WhatsApp gruplarınıza veya çevrenizdekilere İngilizce öğrenme kitabı olan var mı diye sorarsanız kapağı hiç açılmamış bir kitap mutlaka gelecektir. Çok ciddiyim. Son ve en önemli tavsiyem ise aldığınız kitabı okuyun ve çünkü kitabın kapağını açmadan İngilizce öğrenmek mümkün değil.
Kitaplar kütüphanemizin raflarını süslerken İngilizce öğrenebileceğimizi zannediyoruz ama bunun mümkün olmadığını zaten biliyoruz. İngilizce öğrenmek için A seviyesinden C seviyesine kadar katılabileceğiniz onlarca eğitimi de duyurayım. Yabancı dil eğitimleri ve İngilizce kursları kategorisinde de birçok yabancı dilde eğitime ve İngilizce eğitimlerine ücretsiz veya çok düşük ücretlerle katılabilirsiniz. Bu zorlu süreçte size başarılar dilerim.